Arkadaşlar herkese selamlar. Wall Street hafta ortası piyasa analizi ve değerlendirme videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu videoyu normalde ben çarşamba günleri çekiyorum ancak pazartesi günü düzeltmenin bitip bitmemesiyle ilgili acaba ne durumdayız bununla ilgili bir video çekince üstünde de çok fazla gelişme olmayınca dünkü mumu da görmek istedim. Ondan sonrasında değerlendirebileceğimiz bir video çekmek istedim. O nedenle bugün birlikteyiz. Öncelikle gündeme biraz bakalım, sonrasında da grafiklerimizle devam ediyor oluruz. Biliyorsunuz tarifeler hala belirsizliğini koruyor. Halihazırda konuşulan tarifelerde bile Trump değişiklik yapmaya gidebiliyor. Bununla ilgili haberler pompalanabiliyor. Mesela dün Japonya'ya %15'lik ek bir gümrük vergisi gelebileceği konuşuluyordu. Bununla ilgili de haberleri takip ediyor olacağız. Aslında dünün en önemli haberlerinden biri Trump'ın yarı iletken ve çiplere yönelik yeni gümrük vergilerini en erken önümüzdeki hafta açıklayacağı açıklamasıydı. Burada neredeyse %100'e yakın bir orandan bahsediliyor. Gümrük vergisi oranından bahsediliyor. Ancak burada bir muafiyet durumu da var. ABD'ye yatırım yapan veya kurulan şirketlerden ya da bunu taahhüt edebilecek şirketlerden bu durum muaf edilecek gibi duruyor. Şu anki açıklamalar bu yönde. Biliyorsunuz bu hafta bazı bilançolar geldi. Hemen onlara da bakalım. Önemli olan bilançolar nelerdi? Palantir geldi. İyi bir bilanço getirdi yine. Çok güçlü bir bilanço getirdi. İyi de fiyat tepkisi aldı. Hims'in, Mercado Libre'nin, Meli'nin, Axon'un yine BioNTech, Wayfair, Berkshire Hathaway bunların pazartesi günü bilançoları geldi. Salı günü gelen en önemli bilanço AMD'nin bilançosuydu. Burada AMD'nin bilançosunu piyasa pek beğenmedi. Açıkçası ben de çok beğenmedim. Çünkü yani data center büyümesi %14'lerde kalmış. Oyun tarafı AMD'yi kurtarıyor ancak data center'da hala yetersiz büyümeler görünüyor. Bu nedenle piyasada da satış geldi. Çarşamba günü Uber'in, Shopify'in, Oscar'ın, Novo Nordisk'in bilançoları geldi. Kapanıştan sonra da AppLovin'in, biliyorsunuz bende de vardı, Duolingo'nun, Fortinet'in ve Elf'in bilançoları geldi. Bugün neleri bekliyoruz? Bugün açılıştan önce benim de portföyümde bulunan Nibius'un bilançosu gelecek. D-Wave'in, Celsius'un, Eli Lilly'nin, kapanıştan sonra da The Trade Desk'in, SoundHound'un, Kratos'un bilançolarını bekliyor olacağız. Yarın da önemli bilanço diyebileceğimiz Tempus AI var. O da açılıştan önce gelecek. Hemen neler bekliyor bizi veri anlamında? Tek bir verimiz kaldı önemli, bu hafta açıklanacak. O da bugün saat Türkiye saatiyle 15.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Bunu da yakından takip ediyor olacağız. Hemen grafiklerimize geçelim. Nasdaq 100 ile başlayalım. Evet, şurada bir düzeltme başlamıştı. Sonrasında güçlü bir mumla biz burada artık düzeltmeyi bitirdik mi bitirmedik mi sorusuyla ilgili cevap aramaya çalışmıştık. Burada bazı pozisyonlar aldığımı biliyorsunuz. Bununla ilgili de yorumumu daha önceki videomda yapmıştım. Buradaki pozisyonlarım artık şu bölgenin altında, yani 22.600 civarının altında stop olacak şekilde yeni pozisyonlar almıştım. Nitekim iyi de devam etti. Bundan sonrasında tabii şu mumlar biraz uzun mumlar olduğu için bu bölgede biraz onların dengelenme çalışmaları devam etti. Sonrasında ise bugün de güne yatay pozitif başladık. %0.34 ile şu anda vadeli piyasalarda devam ediyoruz. Şu bölgeyi eğer şöyle göstereyim, 23.520 üzerine de atıp kapanışlar yaparsak muhtemelen düzeltme bitti, devam ediyoruz diyebileceğiz. Şurada da tepeleri birleştirdiğimizde bu bölgede de bir direnç var. İlk olarak bu direnci takip edeceğiz. Eğer bunun üzerinde de kapanışlar alırsak yukarıda Fibonacci noktası olan 25.894 civarına gelebilmeyi umuyorum açıkçası. Hemen S&P 500'e geçelim. S&P 500'de de benzer mumlar var. Şurada bir düzeltme yaptık. Sonrasında güçlü bir mum ve bir konsolidasyon süreci başladı. Şu anda orada da vadelilerde yatay pozitif durumdayız. %0.26 civarında bir yükseliş var. Burada da yukarıdaki yine Fibonacci direnç noktamız 6968'den geçiyor. Muhtemelen düşe kalka bu bölgeye yaklaşacağız gibi duruyor. Hemen Russell 2000'e geçiyorum. Evet, Russell endeksinde de şurada 200 günlükten güzel bir tepki aldı ve 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar yaptı.
Yine burada 2324 civarı ilk direncimiz. Bir sonraki direncimiz de şu bölge olacaktır. 2446, 2470, şurayı da hemen çizelim. Arası Russell 2000'de direnç noktamız olacak. Eğer düzeltme devam ederse aşağıda 2110, 2111 civarı önemli desteklerimiz. Düzeltme esnasında tabii VIX endeksi burada bir yükseliş sağlamıştı biliyorsunuz. Sonrasında düzeltmeye şu anda ara verdiğimiz için düşüşe devam etti VIX. VIX ile ilgili benim nasıl topladığım, nasıl düşündüğüm konusunda birçok açıklama yaptım daha önce. Bunlara hakimsiniz. Tekrar bu bölgeye gelmesi durumunda yavaş yavaş ben yine VIX'i toplamaya başlarım. Burada önemli bir destek var görüyorsunuz. Eğer onun da altına gelirse bu bölgelerde de, şu aşağıdaki desteklerde de UVIX almaya başlarım. Hemen Max7'a geçip hisselerimize bakalım. Evet, Apple ile ilgili bu kanalı biliyorsunuz çok uzun süredir çiziyorduk. Şurada bir yükseliş yapmıştı ancak bilanço ile birlikte tekrar bir düşüş trendine girmişti. Tekrar kanalın içine girmişti. Hatta 50 günlük ve 100 günlük ortalamanın da altına atmıştı. Ancak dün güçlü bir yükseliş sağladı. Tabii bu haber de destekliydi. Ancak yine şu kanal direncinin üzerinde kapanış sağlayamadı. Burada bu kanal direnci çok çok önemli Apple için. Bu kanal direncinin üstündeki kapanışlar yukarıdaki düşen direncine ve 200 günlük ortalama direncine götürecektir. Eğer ki bunun üstünde kapanış gelmezse aşağıda yine önce 200 dolar sonrasında da 193-194 dolar bölgesi destek görmek isteyecektir. Microsoft'a geçelim. Microsoft güçlü bilanço açıklamıştı. Bu güçlü bilanço ile birlikte biliyorsunuz yukarıya çok ciddi bir yükseliş sağladı o gün. Buradaki Fibonacci noktasını da Fibonacci direncini de test etmişti. Ancak orada tutunamayıp düzeltme ile birlikte tekrar bu kanalın içerisine girdi. Yine şu kanal içerisinde bence takibi gayet mantıklı olur Microsoft'un. Bu kanalın altındaki kapanışlar kar al. Yukarıda eğer ve bu kanal içerisinde ve yukarıdaki kapanışlarda trendi sürmeye devam konusunda bize yardımcı olabilir. Evet, Google'a geçiyoruz. Google'da artık 190-191 bölgesini Google güzel destek yaptı. Bu bölgede de konsolide oluyor. Eğer şu bölgenin de yani 197-198 dolarların üzerinde kapanışlar gelirse artık ilk hedefi yukarıda 202-201 dolar aralığı olacaktır. Onun da eğer üstünde kapanış gelirse buradaki zirvesi olan 207 dolara test etmesini beklerim. Eğer burada konsolidasyon aşağı kırılımla sonuçlanırsa da aşağıda yaklaşık 181-182 dolar civarında da desteği bulunuyor Google'ın. Evet, Amazon'u burada biliyorsunuz bilançosu da açıklanmıştı. Bilanço ile birlikte satış geldi ancak 200 günlük ortalamanın altına inmedi. Ve 50 günlük ortalamanın da dün üstünde kapanış yaparak 222 dolar civarından günü kapattı %4 artışla. Ancak burada 223.31 dolar önemli direnç bölgesi. Bunun tekrar üstüne atabilirse 233 dolarlar, daha sonrasında da 240-42 dolar aralığı konuşulur. Bu bölge önemli. Aşağıda 200 günlük ortalaması önemli destek. Nvidia'ya geçiyoruz. Nvidia'ya biliyorsunuz düzeltme sırasında da konuşmuştuk. Şu yükselen trendi bozmadığı sürece bir problem yok. Endekste düzeltmede kalırsa bu da en fazla bu desteğe kadar düzeltme yaşar demiştik. Öyle de oldu. Buradan tepkisini aldı. Dün de güzel bir yükseliş, yine fena olmayan bir yükseliş yaparak yine buradaki destekten tepkisini aldı. Pozisyonlar, long pozisyonlar burada yükselen trend takip edilerek devam edilebilir. Yukarıdaki direnç noktamız Fibonacci seviyesi olan 194 dolar civarı. Eğer bu destek kırılmazsa oraya gelmesini beklerim. Desteğin kırıldığı durumlarda aşağıda 165 dolar civarı ilk desteğimiz. Daha da aşağıda 50 günlük ortalaması var. O da 157 dolar, 158 dolar civarlarında. Evet, Tesla'da şu düşeni kırmıştık. Bu düşenin üzerinde epey bir fake'ler attı. Burada artık çok ciddi bir sıkışma var görüyorsunuz. Bu sıkışma, şunu da hatta şöyle de gösterebiliriz. Yani şöyle bir sıkışma mevcut. Bu sıkışma nereye patlayacak çok önemli. Burada çok çok önemli bir direnci var. Bu düşeni, evet, düşen üstünde kapanışlar yaptı ama hep içeri attı. Burada 50 günlük ve 100 günlük bir ortalama direnci var. İkisi de hemen hemen aynı fiyatta. Buranın üstünde kapanışlar yapmadan Tesla rahatlamayacak gibi duruyor.
Burada 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı da aşağıya kırmış. O nedenle yani bunun adı aslında dead cross'tur biliyorsunuz. Ancak şu anda çok başında, çok yakın. O nedenle takip etmek lazım. 200 günlük ve 50 günlük ortalamanın üstündeki kapanışlar Tesla'nın yukarı gidebilmesi için ilk ve önemli şart. Evet, Meta da önceki zirvesinin üstünde biliyorsunuz konsolide olma çabasında bilançosu iyi geldi. Bilanço ile birlikte zaten bu gap'i bırakıp yukarıda konsolide olmaya başladı. 740 dolar altına eğer gelip de günlük kapanışlar yapmazsa yukarıdaki bence 900 dolar civarlarından Fibonacci seviyesi, Fibonacci direnci orada 902 dolarlarda. Oraya gelmesini açıkça beklerim. Benim de burada pozisyonum var biliyorsunuz. Önceki zirvenin altında kapanış stoplu olmak şekilde 900 dolar civarını ben de takip edeceğim. Hemen çok sorulan hisselerimize geçelim Palantir'le. Palantir'de de bu yükselen kanalı epey konuşmuştuk. Bu yükselen kanal boyunca trend takibi yapılabilir. Hatta üstüne de kırarsa tabii ki hamleler sertleşebilir, hareketler sertleşebilir demiştik. Nitekim o şekilde de oldu. Tabii burada bilanço etkisi var. Bilançosu Palantir'in yine olağanüstü gelince ciddi bir yükseliş sağladı. O gün %7.85 ile kapattı. Dün de üstüne %3.62'lik bir yükseliş sergiledi. Buradaki Fibonacci 1618 direncinin artık üstünde kapanışlar gelmeye başladı. Burası önemli bir desteğimiz oldu. Peki yukarıda bir sonraki direncimiz nedir? Fibonacci 2618 de 221 doları gösteriyor. 221 dolara kadar Palantir'in devam etmesi, tabi endeks de burada önemli, beni açıkçası şaşırtmayacaktır. Şu anda önemli desteği 162 dolar. Tekrar kanal içerisine atarsa burada 50 günlük ortalama ve kanal desteği de önemli desteğimiz olacaktır. Evet, AMD'de şu kanalı, yükselen kanalı izlemiştik. Güzel trend sürmüştük biliyorsunuz. Burada da 174 ile 184 dolar arası önemli direnci demiştim. O bölgeye geldi. O bölgeden bir satış yemişti zaten. Üstüne de bilanço gelince tekrar burada kanal içerisine attı. Dün %6,5'a yakın düşüşle kapattı AMD. Burada önemli olan şu anda destek noktalarımız bu kanalın desteği ve ilk olarak 50 günlük ortalama önemli destek. Bunun 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlar satışları biraz daha derinleştirebilir. Nibius'a geçelim. Nibius bugün açılış öncesinde piyasalar açılmadan önce bilanço açıklayacak. Burada da bu şekilde biliyorsunuz uzun zamandır takip ettiğimiz bir konsolidasyon bölgesi vardı. Onu da hatta son dönemde şurada daha dar bantta devam ettirdi. Bu direncin üstünde 2 gündür kapanış geliyor ancak tam direnç seviyesinde bir kapanış geliyor. Tam buradan bir ayrılış sağlayamadı. Buraya kadar artık bilançoyu getirdi. Bilanço zamanına getirdiler. Bakalım ne olacak? Umarım bilanço iyi gelir ve yukarı devam eder diye düşünüyorum tabii ki ama tabii tersi de olabilir. Aksi durumlarda desteğimiz öncelikle 50 günlük ortalaması yani 48.96 dolar. Daha sonraki desteğimiz de aşağıda 45 dolar civarında. Bir de buna haftalık bakmak istiyorum ben. Haftalıkta buradaki konsolidasyonu daha rahat görebilirsiniz. Burada bir önemli noktada bu hafta 100 günlük ortalamasının da üstündeyiz. Bu bölgede kapanış yine Nibius'u güçlü tutacaktır. Bakalım bilançosu bugün nasıl gelecek. Hemen HUD'a geçelim. HUD'da da yine Nvidia'dakine benzer bir konuşma yapmıştık hatırlarsanız. Bu yükselen trendi korursa pozisyonlara devam demiştik. Düzeltmede de korudu. Aşağısına sarktı. Ancak gördüğünüz gibi tam üstünde kapanış yapmış. Sonrasında da desteği kullanarak yukarı hamlesini yaptı. Long pozisyonlar HUD'da bence yine bu yükselen trend takip edilerek korunmalı. Eğer altında kapanışlar gelirse ilk desteği şurada 99 dolar civarında, daha aşağıda ise 90 dolar, 88 dolar, 90 dolar arası hem Fibonacci noktası hem de 50 günlük ortalaması o bölgede. Burası destek olacak şekilde pozisyonlar tekrar değerlendirilebilir. SOFI'ye geçelim. SOFI'de 1618 Fibonacci noktasına kadar güzel bir hareket olmuştu biliyorsunuz. Burada bilanço gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bilançoyla olmuştu. Sonrasında da yine yanlış hatırlamıyorsam bir hisse sulandırma haberi gibi bir haber düşmüştü. Aynı gün içerisinde de
çok sert bir satış yemişti. Buradaki kazancı geri almıştı. Tekrar 20 dolar ve 22 dolar arasında burada bir konsolidasyon bölgesinde devam ediyor. Burayı yukarı kırarsa tekrar 24.50, aşağı kırarsa da 19 dolarlar civarına gelmesi beklenir. Uber'de biliyorsunuz bu yükselen trendi takip etmiştik. Buradaki şu flama kırılımının da ben de pozisyona girmiştim. Ve artık burada da karımı alıp kar stopumu çalıştırmıştım. Sonrasında da yükselen trendi de aşağı kırdı ve 50 günlük ortalamanın altında kapanışlar almıştı. Ancak son 2 gündür 50 günlük ortalamaya tutunma çabasında Uber. Eğer burada tutunursa ilk direnci 93-94 dolarlar civarı olacaktır. Eğer tutunamazsa aşağıda 86.50 dolar civarı. İlk desteği, eğer daha da aşağıya gelmek isterse 100 günlük ortalaması yaklaşık 84 dolar civarında olacak. Evet, HIMS hem şirket bazında hem de sektör bazında hemen hemen her gün haber aldığımız bir şirket olduğu için çok ciddi volatiliteye sahip. Dün yine burada %8, %9'luk bir düşüş oldu. Şu anda buradaki desteği 51 dolar, 51.72 dolar desteğinin de altında kapanış yaptı. Bu nedenle eğer bugün özellikle 50 günlük ortalamasının üstünde kapanış yapamazsa aşağıda 100 günlük ortalaması olan 46 dolar ve yatay desteği olan 45 dolara kadar geri gelme ihtimali bulunuyor. Bence bu seviyeler takip edilmeli. HIMS benim aslında yatırım yapmak istediğim şirketlerden biri. Düşerse alırım diyordum. Belki burada bir değerlendirme yapabilirim ben de. Özellikle 45 dolar ve 41 dolar civarına gelirse belki buralardan ben de bir değerlendirme yapmak isterim. Eğer bununla ilgili bir alım yaparsam zaten Twitter'dan paylaşıyorum biliyorsunuz. Evet, Oscar'a geçelim. Oscar'da da dün bilanço geldi. Bilançoya olumlu bir tepki verdi. %3.76 artışla kapattı günü. Ancak yine tüm ortalamaların altında şu anda. Ortalamaların üstüne atmadan Oscar'da artık derin bir nefes çekemeyecek yatırımcısı, öyle görünüyor. Ama aşağıda şu 13.34 desteğini de her halükarda güzel korudu. Bu destek artık önemini iyice arttırdı. Yani kabaca söyleyecek olursak 13 doların altına atmadığı sürece bu bölgede konsolide olmaya devam edecektir. Eğer bu ortalamaların da üstüne atarsa yukarı hareketini başlatır. Ama şirketle ilgili her yayında, her videoda söylediğimiz regülasyonla ilgili riskleri de unutmamakta fayda var. United Health'i listeye aldığımdan beri düşen ve düştükçe de dönüş görmeden kesinlikle almayın dediğim şirketlerden biri biliyorsunuz. Önceki gün fena olmayan bir yükseliş yapmıştı %4 ama önceki buradaki dibini biraz üstünde kapattı. Dün de tekrar oradan aşağıya %2'lik bir satış yedi. Yani burada yine aslında bir düşüş onayı almış gibi görünüyor. O nedenle United Health'te hala long pozisyon almak için geçerli bir sebep göremiyorum. Her zaman söylüyorum, bu şirketle ilgili 50 günlük ortalamasının üstünde birkaç gün kapanış almadan bence bu hissede long pozisyon almak hala çok tehlikeli. Ne kadar düşmüş olsa da. Çünkü aşağıda 212 dolarda ve 188 dolar civarında diğer destekleri var. Buralara gelmek isteyebilir. Limonade'e geçelim. Bununla ilgili bir tweet atmıştım. Şurada bir obo oluşuyor, dikkat edelim diye. Şurada da hatta onay gibi de yapmıştı oboya. Ancak çok güçlü bir bilanço getirdi ve o gün %30'a yakın, hatta 30'un da üstünde yükseliş yapmış. %30'a yakın kapanış yapmış. Sonrasında dün de %6,5-7'lik bir yükselişle günü kapatarak yatırımcısını ciddi anlamda sevindirdi. Güzel de bir hareket yaptı. Artık burada destek neresi olur? Destek burası. 47 dolar civarı bir desteği var. Bunun üstündeki kapanışlarda önceki zirvesi olan 53.85 doları test etmek isteyebilir. Buradaki seviyelere dikkat ederek kar al ya da devam et şeklinde pozisyonlar değerlendirilebilir. Evet, İran önceki zirvesinden destek almaya çalıştı ve dün de %11'lik bir yükseliş sağladı. Buradaki destek önemli. Artık burayı daha sağlamlaştırmak isteyecek gibi görünüyor bu desteği. Yani kabataslak 16 dolar civarında önemli bir desteği var.
Şu bölgenin de üstüne atarsa, yani 19 doların üstünde de kapanışlar alırsa artık tekrar 22.59 olan Fibonacci seviyesine gelmek isteyecektir. Rocket Lab'a geçelim. Şu şekilde bir filama yapıyor. Epeydir de bu filamada sıkışmaya devam ediyor. Burada yukarı kırılımda tekrar önceki zirvesi olan, yani 53-54 dolarları görmek isteyecektir. Eğer orayı da yukarı kırarsa, yukarıda biliyorsunuz Fibonacci 2618 noktası olan 63.48 dolar seviyesi direnç olacaktır. Eğer burayı aşağıya kırarsa da burada önemli desteği öncelikle 38 dolar civarları, sonra da 36.74'te 50 günlük ortalaması destek olacaktır. Burada da bir pozisyon kovalıyorum. Eğer şu sıkışma yukarı doğru kırılır ve günlük kapanış gelirse stoplu olacak şekilde bu bölge 42.50-42 dolar civarının altında stop koyacak şekilde yukarı sürmeye çalışacağım eğer bu kapanışı yaparsa. ASTS Mobile'e geçelim. Space Mobile. Burada 52 dolar civarı Fibonacci bölgesi biliyorsunuz. Burada bir destek yapmaya çalışıyor ama dün yine buranın altında bir kapanış gelmiş. Bugün bence burası önemli. 52.40-52.50 dolar üstü kapanış yaparsa burayı destek yapmak isteyecektir. Şu hareketin yukarı devamı için. Eğer destek yapamazsa burayı aşağıda 50 günlük ortalamaya kadar sarkması da beklenebilir. Orası da yaklaşık 44.50-45 dolar civarlarında. Hemen Archer'a geçelim. Archer'da da biliyorsunuz şu hareketten sonra 100 günlük ortalamada tutundu demiştik. 100 günlük ortalamadan bir tepki aldı. 50 günlük ortalamaya kadar bu tepki sürdü. Burada yaklaşık %12'ye yakın bir yükseliş yaptı. Şimdi bu bölgede konsolide alıyor. Bu bölgeyi nereye kırdı çok önemli olacak. Nerede kırıp kapattığı çok önemli olacak. Eğer 50 günlük ortalama üstünde kapanış gelirse tekrar 12-13 dolarlar civarına yükseliş sağlayabilir. Eğer burada 100 günlük ortalamanın altında kapanışlar getirirse öncelikle 9 dolar civarı olan bu yatay desteği, sonrasında ise yaklaşık 8.56-8.60'larda bulunan 200 günlük ortalamasını test etmek isteyecektir. CrowdStrike'a geçelim. CrowdStrike'da yükselen bu kanalı takip etmiştik. Aşağı kırdığında uyarmıştık. Şimdi burada bir düşen trend oluştu. Bu düşen trendin yukarı kırılımını takip ediyorum şu anda. Bu yukarı kırarsa burada bir pozisyon alınabilir. En azından 50 günlük ortalamaya kadar bir hareket gelecektir. Ancak kırılım ve kapanış, günlük kapanış olmadan tabi bu pozisyon alınmayacak. Aşağıda 100 günlük ortalama destek olma çabasında görünüyor. Bu 100 günlük ortalama altında eğer kapanışlar gelirse aşağıda şu bölge 421 dolar civarı bir desteği var. Evet, CoreView'de yakından takip ettiğim, şu kırılımını yakından takip ettiğim, hatta görüyorsunuz burada alarmda kurmuşum trende. Hisselerden birisi uzun zamandır düşüyor. Yani zirvesinden yaklaşık %45-46'lık bir düşüş yapmış. Bunu da çok uyardım. Kesinlikle dedim şu düşen kırılmadan yukarı günlük kapanış yapmadan bir pozisyon almayın. Burada epeydir düşüyor. Bu düşen trend ne zaman kırılırsa burada ben de bir pozisyon almak isterim. Varsayalım ki bugün kırıldı. Şu bölgede 112-113'lerde bir kapanış yaptı. Buradaki stratejimiz ne olacak? 113 dolarda kapattıysa 113 dolarda alacağız. Buradaki en düşük seviyesi olan bölge 101 dolar yaklaşık, buraya stopumuzu koyacağız. Ve ilk hedef burada, ilk direnci şu bölge 119-120 dolar. Sonrasında 124 dolar ve 50 günlük ortalamaya kadar sürmeye çalışacağız. Bu mesela bir düşen kırılımında nasıl bir strateji izlememiz gerektiği ile ilgili ufak da bir bilgi. Tabi kapanış olmadan kesinlikle bunları yapmayacağız. Onu tekrar belirtiyorum. Evet, EOS'e geçelim. EOS'de burada şu dirençte 6.50 direncinin hemen altında 6.46'da bir kapanış geldi. Eğer 6.5 dolar üzerinde kapanış gelirse tekrar 7 dolara bir hareket başlatabilir EOS. Eğer ki buranın altında kapanışlar gelirse bu bölgede, yani 6.50 ile 5.50 dolar arasında konsolidasyona devam etmek isteyebilir. Evet, Zeta dün bilanço geldi. Benim de elimde vardı biliyorsunuz. 19 dolardan %38 civarı sanırım bir karla ayrıldım.
Ya günlükte bu kadar sert güzel kar görünce ben genelde o karı alıyorum. Sonrasında eğer bu yükselişin bir sindirmesine, soğumasına gitmek isterse o da 200 günlük ortalamaya yaklaşık bir yerde olacaktır. Bugün bakacak olursak 17-70 dolar civarlarında. Oralardan tekrar alırım. Gelmeye de bilir. Gelmezse yukarı gider. O zaman da artık başka fırsatlar bakarım. Problem değil derim. Burada hacim harika. Gördüğünüz gibi. Güzel bir hacimle kırılım geldi. Burada takip edeceğimiz destekler öncelikle şu bölge 18.18 dolar civarı. Sonra da 200 günlük ortalaması 17.72 dolarda. Peki yukarısı nereler? Burada öncelikle hemen şunu da çizelim. Yani şu bölge gördüğünüz gibi bir direnç bölgesi. 22.80-23 dolar civarı. İlk direnci, sonrasında ise 26 dolarda ki direncini takip edebiliriz. Hemen değerli metallere geçiyoruz. Altınla başlayalım. Bununla ilgili biliyorsunuz bir tweet de atmıştım. Şu yükselen trendi aşağıya kırmıştı. Ve acaba dedim buradan bir düşüş onayı mı alıyor? Hala onay bölgesinde. Hala bir short pozisyon ya da long pozisyon için henüz bir fırsat yok ama short'a daha yakın. O da nasıl daha yakın? 50 günlük ortalamanın altında kapanış gelirse, buradan bir kırmızı güzel bir mum görürsek buradan bir short pozisyon alınabilir. Ancak burada da bir 50 günlük ortalama üstünde bir konsolide olmaya çalışıyor. Bu konsolidasyon yukarı kırarsa özellikle de 4334-4340 bölgesinin üstünde kapanışlar alırsa bu sefer de long pozisyona girmek gerekir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. O nedenle şu anda burada flatiz yalnız 50 günlük ortalamanın altında ve şu bölgenin üstünde farklı pozisyonlar düşünebiliriz. Evet, gümüşte de bu yükselen trendi aşağıya kırmıştı biliyorsunuz. Burada long pozisyonum vardı. Uzun süredir taşıdığım şu bölgeden almıştım. Şuradaki kırılımda. Bu bölgede de artık kar aldım. Yükselen trend bittiği için. Ancak 50 günlük ortalamasından bir tepki geldi. Burada da şu anda long ya da short olarak konuşmak için çok erken. Short pozisyon olması için burada bence yine 50 günlük ortalamanın altında kapanışlar gelmesi gerekiyor. Long için ise önceki zirvesi olan 19.31, 19.40 bölgesi üstünde kapanışlar gerekli. Evet, Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de daha önce bir Space'te de konuşmuştuk. Önceki videomda da bahsetmiştim. Olası dönüş noktası 50 günlük ortalama olabilir diye. Ancak buradaki tepkiye bakmamız gerekiyor demiştim. Buradan fena olmayan bir tepki geldi. Ancak şuradaki bayrağı, desteği şu anda dirence çevirmiş durumda. Buranın üstünde kapanışlar gelmeden de yukarı hareketin devamını şu an için bekleyemeyiz. Bu bölgede bir sıkışma var. Yani şurada bir ters flama gibi de olur mu? Onu 50 günlük ortalamanın ve özellikle de buradaki eski zirvesi olan 112.000 seviyesinin altındaki kırılımlarda ancak takip edebiliriz. Şu anda Bitcoin'de sıkışma devam ediyor. Hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum'la ilgili de bir tweet atmıştım biliyorsunuz. Burada çok uzun zamandır bunun da yükselenini takip ediyoruz. Şuradaki konsolidasyon bölgesinde ben artık long pozisyona girmiştim. Burada tabii kapattım, tekrar açtım vesaire. Şurada büyük trapler yaptı. Buradaki kırılımda tekrar girdim. Burada verdim, tekrar girdim derken şu trendi fena bir şekilde bu bölgeye kadar iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Şimdi ise burada bir yüksek tepe geldi. Ancak burada bir düşük dip geldi. Şuraya göre daha düşük bir dip görüyorsunuz. Burada tekrar bu tepe bu bölgenin üstüne geçemezse ve buradan geri dönerse kısa vadeli bir düşüş senaryosu Ethereum için oluşabilir. Evet, yani piyasada çok haber görüyorsunuz. Tom Lee ile ilgili özellikle 16.000 dolar olacağı ile ilgili söylentiler vesaire ama ileride tabii ki bu olabilir ama şu anda kısa vadede ben teknik anlamda buna bakmak durumundayım. Eğer ki yeni yüksek bir tepe gelmezse burada artık belki kısa vadeli bir düşüş oluşabilir. O da 50 günlük ortalamaya kadar ilk başta belki düşüş olacaktır. O da 3083 civarları destek olur gibi görünüyor. Şu anda tabii netleşen bir durum yok. Buradan yeni tepeye de gitmek isteyebilir. Bunun takibini yapacağız. Şu anda herhangi bir pozisyonum Ethereum'da yok.
Evet arkadaşlar, genel anlamda endekslere baktık, gündeme baktık, değerli madenlere, kriptolara, önemli gördüğümüz hisse senetlerine, Max7'a, hepsine baktık. Umarım haftanın kalanı bizler için iyi geçer. Sizlerden tek isteğim, biliyorsunuz, kanalıma sadece abone olmanız ve beğenileri eksik etmemeniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar.